Sokak röportajlarından herkese geldiniz. merhaba. Hoş geldiniz, herkese merhaba. Son zamanlarda ülke gündemini çok meşgul eden bir soruyu sokakta yanıt aradık soruya. Malum başkanlık sistemi çok tartışılıyor. sorduk. Bakalım sokaktaki insanlar başkanlık sistemi ne kadar biliyor? Bakalım Başkanlık neler nedir? diyoruz. Geliyor. Bakalım neler biliyoruz. Başkanlık sistemi tek bir kişinin yönetmesi halkı. Her şeye onun karar vermesi. Tamam doğru soruyu sorarsan doğru cevap verirler. Başkanlık sistemi dediler ya, tamam başkanlığa adaylığımı koyuyorum. Amerika'yı nasıl bitireceğim, Fransa'yı nasıl bitireceğim, sömürge ülkeleri nasıl bitireceğimi söyleyeyim size. Sahte paraları üreteceksin ki bizim kalpazanlarımız çok iyidir. Amerika'ya bir sürü sahte para sokacaksın. Sonra Rusya dibimizde. Onlardan beleş keleş değil kalleş alacaksın. Zenci mahallesine dağıtacaksın. Uyuşturucu satacaksın orada. Amerika'yı böyle bitireceksin. İlkokulda seçiyorduk ya başkanlık sistemi. Ben onu biliyorum yani. Başkanlık seçimlerinde böyle toplanırız, parmak kaldırırız, hoca tahtaya çıkarır kaldıranları. Hangisi daha çok oy alıyorsa o başkan olur. Bence modern imparatorluk, padişahlık. Diktatörlüktür. Yani faşizme doğru gidiyoruz. Tek kişinin şeyine giriyoruz. Bence Türkiye'nin bölünmesidir. Uygun değil de Türkiye'ye. Nasıl diyeyim, bizim sonumuzdur. Güzel aslında da. Güzel bir sistemi var başkanlık sisteminin. Sistemini seviyoruz. Güzel bir sistemi var. Yasamayla yürütme organının birbirinden ayrılması değil miydi? Eğitim sistemi mahveden sistemdir. Amerika'daki sistemin aynısı kızım. Destekliyorum, daha güzel olur. Ben öyle düşünüyorum. İyi olur. Asla istemiyorum. Siz CHP'lisiniz herhalde. Yok, hayır, CHP'li değilim ama istemiyorum. Ama sizin şahsi fikriniz. Ben istiyorum. Yok, ben istemiyorum. Çocuklarımıza yazık günah oluyor, bize yazık günah oluyor. Yavrum, hangi birini başardılar ki bunu tek başına başarsınlar? Geleceklerinizi düşünün annem. Öpüyorum, söyleyecek bir şey yok. Başaramaz olur mu? Bir sürü yollar, köprüler neler yaptı, öyle mi? Geri gider, o gider, o gelir, o gider, o gelir. Sen seçeceksin ya. Krallık sistemini getiriyor baba. Kral değil yani, anlıyor musun? bir adam mı? O değil. Başkası gelir. Sen seçeceksin. Bu kimin iradesi? Senin iraden. Aynen öyle. Evet. Türkiye bu şekilde güzel, bu şekilde devam etsin. Şu an sen Cumhurbaşkanı'nı sorgulayabiliyor musun? Yargılayabiliyor musun? Hayır. Yeni sistemde yapacak mısın abi? Yapacaksın. Cumhurbaşkanı yemiş içinmiş, gizli ödenek şu kadar paraymış bu kadar. Kimse sorabiliyor mu? Soramıyor. Var mı öyle bir yetkin? Yok. Yeni başkanlık sisteminde bu var mı? Var kardeşim. Babayın oğlu bile olsa sorgulayabilecek misin? Sorgulayacaksın. Yeni sistemde kaç tane HSYK'da adamın var? Örnek veriyorum. Şu an 6 kişi. Bunu düşürdüler mi 4'e? Benim 6 kişim olsa ben HSYK'yı istediğim yöne çeker miyim? Çekerim. Ama 4 kişiyle çekebilir misin? Çekemezsin. Çünkü karşı tarafta daha fazla kişi var. Ülkenin potansiyeli nereye gidiyorsa ona yol vereceksin. O yüzden abi kısa ve net başkanlık sistemine hayır diyoruz. Bu şekilde Türkiye devam etsin diyoruz. Kendinize iyi bakın. Bu şekilde Türkiye bu bir adım attı darbe yedi. Bir de başkanlığa deneyelim. Bir de öyle bakalım. Bakalım ne olacak. Başkanımız Tayyip Erdoğan ne derse olur. Biz başkanlık bunu gördük. Bunu anlarız. Başkanlık bu. Tayyip Erdoğan başkanlık budur. Anladım. Evet. Milleti temsil eden bir adam olması hem de saçma bir şey yani bence. Yasama, yürütme, yargı tek elde toplanacak ve kesinlikle demokrasinin esamesi bile okunmayacak bundan sonra. Parlamenter sisteme elveda diyebiliriz. Başkanlık bizim ülkemizin işi değil. Bu birilerine yardakçılık yapan grubun evet demesiyle oluşacak bir şey. Çok tehlikeli bir şey. Ülkede bakın bugün PKK var, FETÖ var, dolar var, altın var, piyasa var, enflasyon var, zam var. Bütün bunları bıraktı, orada 316 tane milletvekili geçinen birileri var. Onlar boyuna parmak kaldırıp parmak indiriyor. Bu halkın meselesi değil bu. Bir kişiye sultanlık vermek. Cumhuriyete karşı ne varsa hep tersini yapmak. Olay bu. Yani onun bizim başkanlığa falan ihtiyacımız yok ama birilerinin ihtiyacı var. Kendini kurtarmak için. Yarın Yüce Divan, Mücadele Divan meselelerden yırtmak için başkanlık adı altında bir şeyler uyduruyorlar işte. Emin olun şu anda ben de olmak üzere başkanlık sistemini çoğu vatandaş da tam bir şekilde, detaylı bir şekilde bilmiyor. Bilmediği için de benim gibi şu anda tam da açıklamalı bir yorum yapamıyor haliyle. Dinledik, insanların farklı görüşleri var bu konuyla alakalı. Motor çok enteresandı. Motor abi çok enteresandı. O bayağı dolmuş ve mikrofon uzatılınca konuşmak istemiş yani. Ama ben en çok teyzeyi sevdim. Türkiye'deki hiçbir partiye kendimi yakın hissetmiyorum açıkçası. Yani öyle bir siyasi şeyim de hiçbir zaman olmadı. Yani şuraya daha yakınım demedim. Benim görüşüm laik, demokratik, cumhuriyet ilkelerine bağlı, güçler ayrılığının olduğu parlamenter sistemin devamından yanayım. Ama dediğim gibi bu konuyla alakalı herkes fikrini söylemekte özgür. Aksini söyleyen insanlara da saygım sonsuz. Herkesin mümkün olduğu kadar bu konuyla ilgili araştırmasını, okumasını, sadece birileri etrafındaki evet veya hayır dediği için evet veya hayır dememesi gerektiğini düşünüyorum. Önce çok zor olduğunu düşünüyorum. Çok önemli bir dönüm noktasında olduğumuzu. Eskiden tarih kitaplarında okuduğumuz hani geçiş süreçleri vardır ya ülkelerin. Onlardan bir tanesinin üzerinde durduğumuzu, farkında olsak da olmasak da. O yüzden hani Muhsin'in söylediği gibi hepimizin bunun bilincinde ve farkında olmamız gerektiğine inanıyorum. Bazı şeylerin ne olduğunu, neden olduğunu, kimlerin işine yaradığını, kimlerin işine yaramadığını, bazıları neden sessiz kaldığını, bazıları neden korkarak, kaygıyla veya coşkuyla bazı şeyleri paylaştığına çok dikkat etmemiz gerektiğini ve herkesin bireysel olarak kimsenin etkisinde kalmadan, hiçbir şeyden korkmadan
karar vermesi gerektiğine inanıyorum. Çok zorlu bir şeyden geçmiş, işte 600 yıl boyunca bir padişahlık sisteminden geçmiş bir ülkenin özgürlüğe, demokrasiye ve cumhuriyete kazandıktan sonra orada yaratılmış o güçler ayrılığının doğru bir şekilde işletilmesi gerektiğine inanıyorum. Önerilen sistemin bunu çok da desteklediğini ben düşünmüyorum. Daha devletimizin halk olarak, insanlar olarak, bu topraklar üzerinde yaşayan insanlar olarak yaşadığımız sıkıntıları, acıları anlayamadığını, bizi tam olarak tanıyamadığını, kendi çıkar çatışmaları yüzünden bütün partilerin, bütün Muhalefet, yönetimlerin, iktidar, bütün herkes gücü dahil. elinde tutan insanların bizi çok da düşünmediklerini fark ediyorum. O yüzden bizi düşünecek olan bizleriz. Birbirimizi anlayacak olan bizleriz. Birlikte ihtiyacımız olanı yaratacak olanlar yine bizleriz. O yüzden hepimizi bunu yapmaya davet ediyorum. Evet. Dünya acı dönemlerden geçiyor ve herkes kutuplaşıyor. Kutuplaşınca neler olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Geçmişte bu birkaç kere yaşandı. Defalarca tekrarlandı. Bir kere bir şeyleri farklı yapabilme şansımız varsa hadi deneyelim. Herkes okusun, araştırsın, neye oy verdiğini çok iyi bilsin. Gönlünden ne geçiyorsa da özgür iradesiyle evet veya hayır desin. Herkes bu konuda özgür ve hür. Bu yüzden zaten Özgür güçlüyüz. olmaya da devam etmemiz Bu yüzden gerekiyor. güçlüyüz. Kendinize iyi bakın.